Murat Bey, Patron Gözünden hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Murat Çalık, 66 doğumluyum. Blok Moda'nın 3 ortağından biriyim. Bana düşen iş, fabrikanın, işçinin yönetimi, imalat, işin teknik kısmı, işin finansmanı. Yıllardır işin tekniğiyle alakadarız. Kumaştı, kesimdi, kalıp, üretim hızı, fason atölyeler, bunların idare edilmesi, yüklemeler, kaliteler, müşteri şikayetleri, devamlılık, üst üste sıraladığın zaman iş çok. Yapana iş çok. Blok Moda dışında da yatırımlarınız vardır elbette. Blok Moda benim tek ekonomik gelir kapım. Tabii ki hobi mahiyetinde mesela tarımı çok seviyorum. Zeytin ve bademle de ilgileniyorum. Ama onlar amatör diyebiliriz, hobi mahiyetiyle diyebiliriz. Çok ekonomik beklentim olan işler değiller. Kaç kişi çalışıyor Murat Bey? Blok Moda'da 157 kişiyiz. Bir de Hafsa Tekstilimiz var Edirne'de. Orada da 70 kişiye yakın istihdam ediyoruz. Ortaklarımla beraber Blok Moda'ya alt tedarikçi olarak kurduğum, Blok Moda'nın yaptığı tekstil ihracatlarının kesimini, dikimini, ütüsünü, paketini yapan alt tedarikçi şeklindedir. Edirne'nin Hafsa ilçesindedir. İsmini de Hafsa Tekstil koyduk. Tabii buraya gitmekteki amaç asgari ölçüde fiyat yakalamaktı. İstanbul'da hayat zor. Asgari ücretle geçinmek zor. Ama Anadolu'da, taşrada asgari ücretle insanlar geçinebildiği için bizim gibi sanayiciler de Anadolu'da kendilerine bir bölge belirliyorlar. Oradaki asgari ücrete razı olan, geçinebilen insanları istihdam ediyorlar. O işin aslı astarı bu. Kendi öz imkanlarımızla, kendi öz sermayemizle kurduğumuz, biraz klasik esnaf diye tabir ettiğimiz bankalardan, leasing kuruluşlarından, faktöringlerden faydalanmıyoruz. Geçinip gidiyoruz. Kısa zaman önce 2021 yılı asgari ücret artış oranları açıklandı. %21.56 idi bu oran. Evet. Bu oranı nasıl yorumluyorsunuz? Asgari ücreti tanımlarsak bir kere hayatını idame ettirebileceğin en alt rakam. Türkiye'nin acı gerçeği büyük çoğunlukta bu en alt rakamda yaşıyor. Keşke böyle olmasa. Ama tekstil biliyorsunuz dünyayla rekabet halinde. Uzak Doğu ülkeleriyle rekabet halinde. Ucuz iş gücü bulduğu için bu rekabeti yapabilmekte. Türkiye'de tekstil devam etmesi için ucuz iş gücüne ihtiyaç var. Öyle ya da böyle. Siz beni sordunuz. Şimdi asla yetmez. Ben de herkes gibi yaşıyorum. Çarşı pazara çıkıyorum. Ben de peynir alıyorum. Ben de zeytin alıyorum. Ha diyeceksiniz ki siz patron olarak peki bundan çok rahatsız oluyorsanız sen fazla ver kardeşim. Ama öyle bir durumda yok tabii. Siz bu ücret artışlarını yaparken belli başlıklar altında nelere dikkat ettiğinizi, bu artış oranını nasıl belirlediğinizi anlatabilir misiniz? Bir kere biz profesyonel bir kurumuz. 157 kişinin maaşını, sigortasını kazanmak zorundayız. Devamlılığını kazanmak zorundayız. Tazminat hakkını kazanıp bir yere koymak zorundayız. Sorumluluklarımız var. Bu şirketin bir satış politikası var, fiyat politikası var, rekabet politikası var. Bunların hepsi bir bütün. Bir denge, bir tahterevalli. Bir yere fazla verdiğiniz zaman bir yerde denge bozuluyor. Bayağı bizi uğraştıran bir şey. Vicdanen de uğraştıran bir şey. Bende de çalışanların %10-15'i asgari ücretli, geri kalanı da bunun kademeli olarak üzerine doğru tırmanır. Ama baz ücret asgari ücrettir. Herkes hesabını, kitabını asgari ücrete göre yapar. Çırak asgari ücret alır, kalfa asgari ücretten işte 300-500 lira alır. Usta 1,5 asgari ücret alır, şef 2 asgari ücret alır falan gibi. Yani asgari ücret bir taban ölçüdür, bir bazdır. Bu baz ne kadar aşağıda olursa fiyat skalası o kadar aşağıda olur. Bu baz ne kadar yukarıda olursa fiyat skalası da o kadar yukarıda olur. Asgari ücret komisyonları haftalarca tartışıyorlar. Masalar devriliyor, bardaklar atılıyor, kalkılıyor, tekrar oturuluyor falan. Kolay bir şey değil. Emek alıyorsunuz. İnsanların emeği, alın teri, saygı hak eden değerli bir şey. Bir yerde uzlaşıyorsunuz. Sonuçta bu pazar bir yerde oluşuyor. Dünyanın birçok yerinden daha ucuza çalışıyoruz asgari ücrette, döviz bazında. Ama ne yazık ki Türkiye'de malzeme pahalı, işçilik hala çok 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 ucuz. Bunun avantajlarıyla Türkiye tekstil ihracatı yapıyor. Bangladeş'le yarışabiliyor. Vietnam'la yarışabiliyor. Çin'le yarışabiliyor. Verelim herkes $1000 alsın. Fevkalade olur. Harika olur. Ama tekstil yapamayız. Bu bir kısır döngü. Hani bunu ben Murat Çalık olarak çözebilir miyim? Mümkün. Ama bunu böyle okumak lazım. Bu işin bir de manevi bir tarafı var.
Ben özel olarak bu manevi tarafı sormak istiyorum. Yani evet, siz bir oran belirliyorsunuz işveren olarak. Ama bu oranı ortaya çıkardıktan sonra yaşadığınız manevi güçlükler oluyor mu? Maneviyatı işin tabii apayrı bir boyut. Bizler de sene sonunda bir kar zarar hesabı yaparız. Şimdi bir atasözü var, yani çok lafın içinde yalan, çok paranın içinde haram olur diye. Doğrudur. Eğer bir yerde topuzun kararı kaçmış, işçiye çok az vermişsen demek ki çok kar etmişin anlamına gelir. Biz öyle bir hesap yapıyoruz ki işte sene sonunda bu vicdan azabından uykusuz geceler geçirmeyelim diye. İnce eliyoruz, sık dokuyoruz. Bizle beraber çalışan 250'ye yakın insanın da ortalama çalışma hayatı 15 sene civarındadır. 200 kişilik, 250 kişilik bir çalışan ordusu bir adamın yanında ya da bir kurumda 15 yıldır devamlı çalışıyorsa maneven biraz huzurluyum. Demek ki insanların asgari ölçüde ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Bir sorunumuz yok. Onlarla varımızı yoğumuzu bir şekilde paylaşarak bugünlere geliyoruz. Valla çok teşekkür ederim Murat Bey. Söylemek istediğiniz son bir söz var mı? Onu ben alayım. Keşke her şey daha bereketli, daha bol, daha kazançlı olsa hem kendi açıma hem işçilerim adına ya. Umarım hedeflerimize ulaşırız. Hepimiz için hayırlı olur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.